hoş geldiniz. Çok özel bir yayındasınız çünkü bugün dizi sektörü aynı zamanda kitap arenasında önemli işleri konuşacağız. Bu işlerden pek çoğunun da aslında kalemi olan bir isim karşımda. Çok da taze bir kitabı yakın zamanda sizlerle buluştu. Satışları da muhteşem gidiyor. Çünkü hikaye gerçekten daha kitabı açar açmaz sizi içine alan bir hikaye. Bütün bunları konuşacağız tabii ki ama konuğumu bekletmek istemiyorum. Sevgili Selim Çiprut, senarist, yazar. Hoş geldin. Hoş bulduk Tuğba. Nasılsın? Çok iyiyim. Sen nasılsın? İyiyim ben de çok şükür. Hayatla mücadeleye devam. İnşallah hepimiz bu mücadeleden galip çıkarız, kazanarak çıkarız. En güzel dileğim bu olsun yani. Evet, hepimizin en güzel, en özel dileği, gayesi bu gerçekten. Şimdi sevgili Selim Çiprut'a ben Selim diye hitap etmek istiyorum. İzni olursa zaten bizim bir dostluğumuz da Bir olduğu geçmişimiz var için tabii ki, tabii ki. çok taze. Ben yeni bitirdim kitabını. Kiralık Katiller Kulübü. Elimdeki kitap az önce de söylediğim gibi daha ilk sayfasını açar açmaz sizi içine alan bir hikaye. Bence çok inanılmaz. Biraz iddialı bir okur gözüyle tabii ki iddialı konuşmak istiyorum izin verirsen. Gerçekten hikaye bugüne kadar bu benim aklıma nasıl gelmedi dediğim bir hikaye. Hiç karşılaşmadığım, hiçbir şeye benzetemediğim özel bir iş olmuş. Ellerine, kalemine, yüreğine sağlık demek istiyorum. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Ben de bu konuda mütevazı olamayacağım. Ben de gerçekten muhteşem ötesi bir roman yazdığıma inanıyorum açıkçası. Ben de hiç o konuda bir aslan burcu erkeği olarak pek mütevazı olamayacağım yani. Kesinlikle olma zaten. Sen olma. Şimdi tabii sevgili Selim Çiprut'u tanıyanlarınız tabii ki var ama tanımayan izleyicilerim de var. Dolayısıyla aslında sadece Kiralık Katiller Kulübü değil, belki de kitaplığınızdaki birçok kitabında yazarı aslında. Dolayısıyla Asmaça denilince akla gelen isim. Yine Civa serisi denilince akla gelen isim. Özellikle macera, polisiye, gizem seviyorsanız da bu kitaplardan zaten ne demek istediğimi anlayacaksınız. Dostluk hikayelerini seviyorsanız sana bir sır vereceğim denilince akla gelen isim. Bütün bu kitapların yazarı ama bitmiyor tabii ki. Çok yetenekli bir beyefendi karşımda. İstiyorum ki izleyicilerimiz de tanısın. Onları bu kitabı aldıklarında nasıl bir hikaye bekliyor, ne bekliyor, nasıl bir heyecan bekliyor ben biliyorum da karşımızdaki sevgili izleyicilerim bilmiyor. Lütfen bize biraz anlatır mısın? Valla aslında benim çevremden aldığım tepkilerden bir tanesi aslında çok hani böyle çok kitap okuyan bir ablamdan aldığım tepki bu romanın bir gerilim ya da bir polisiyeden çok sosyolojik bir kitap olduğunu söyledi bana. Yani sosyolojik derken sonuçta şimdi spoiler da vermeyelim. Acaba ben bu karakterlerin yerinde olsam ne yapardım sorusu zaten Türkiye'yi bu kitabı okuduktan sonra ikiye bölecek. Ben Instagram sayfamda bunun anketini yaptım. %53'ü olumlu cevap verdi, %45'i olumsuz cevap verdi, %2 de kararsız kaldı. Bundan dolayı çoğu kişi için sosyolojik bir roman bu. Empati kurulacak bir roman. Karakterlerle empati kuracağınız bir roman. Acaba ben onların yerinde olsaydım ne yapardım diyeceğiniz bir roman. Ben açıkçası bunu zaten Tuğba bir polisiye roman olarak da görmüyorum. Çünkü polisiye Evet. romanlarda sürekli okuyucu katil kim onu okumak ister. Polisin bu katilin peşinden nasıl gittiğini görür, ipuçlarını takip etmeye çalışır ama bizim romanda Burada başka detaylar bizim var. Takılı katillerimiz belli. kaldığımız. Bizim Evet. katillerimiz belli zaten. Bir de polis katillerden çok daha bir ikinci planda olduğu için tabii o da çok güçlü bir karakter. Onun için ben kendi adıma bu romanı pek polisiye sınıfına koymuyorum. Daha çok bir aksiyon, bir drama olarak bana da Evet. uygun geliyor. Çünkü ana kahramanımız bir polis değil. Ana Evet. kahramanımız katiller. Yani anti kahramanlar. Kesinlikle ama sıradan bir hikaye değil. Yani hani katiller, aksiyon, konudan biraz bahsetmiş olmak ister misin? Biraz bahsetmek ister misin? Yani konudan tabii ki O, bahsetmek isterim. Zaten hı hı. spoiler da vermeyeceğim. Sonuçta bu kitaba Evet. ulaşan okuyucular kitabın arkasını okudukları zaman zaten hikayeyi görecekler. Burada İstanbul'un çeşitli semtlerinden çeşitli yaşlardaki insanların işte 40-42 yaşında bir avukatın, 40 yaşında bir mimarın ve 65 yaşında emekli bir mali müşavirle 23 yaşındaki genç bir çocuğun çeşitli testler vermesi ve testlerin olumsuz çıkmasından dolayı onkologlarının onlara 6 ayla 8 aylık ömrü kaldığını söylemesi ve aile durumlarını bildiğinden dolayı bunlara yani bizim tabirimizce ahlaksız bir teklifle gelmesi ve adam öldürmelerini istemeli. Cinayet başına 500 bin dolar para alacaklar. Bu 4 kişiye düşünmeleri için 2 saat süre veriyor ama bir şart var, oy birliğiyle karar verecekler ve 4'ü beraber münakaşaya başlıyorlar. Kabul etsek mi etmesek mi gerisini okuyacaksınız zaten. Evet, kabul edecekler mi, etmeyecekler mi? İşte oradan zaten hikaye sizi alıp götürüyor.
inanılmaz diyorum. Bir de yani sağ olsun sevgili Selim Çiprut kitabın içerisinde, hikayenin içerisinde birden fazla tokat var. Tokatla Yani bizi. işte şöyle bir şey var Tuğba. Hani insanlar böyle filmler seyrettikleri zaman insanlar şeyi çok seviyor. Ben de çok seviyorum. Ters Ters köşe. köşeleri. Yani hep böyle Evet. kafanıza bir kurgu yapıp da finalinde nasıl böyle olur şaka mı falan tarzında bir yorumla gelmesi o filmin ne kadar aslında başarılı olduğunu gösteriyor. Evet. Bu romanda bu bir kere değil, iki kere değil, üç kere değil, dört kere var. Yani Evet. dört kere arka Evet. arkaya. Sen daha iyi biliyorsun. Özellikle son 100 sayfada tokat üzerine tokat. En sonunda da yani ne yapıyorsun gibilerinden bir şekilde güzel bir finalle iş bitiyor. Yani Ben çok güvenirdim kendime. Şu anda ekran başında ben de kendime güveniyorum. İyi bir okurum. Bir de hani kafaca da hani kurnazlıklar düşünürüm. Hikaye anlamında en akla gelmeyecek şeyleri düşünürüm diyorsanız. Bence Kiralık Katiller Kulübü tam olarak size göre. Çünkü muhtemelen yanılıyorsunuz. O yüzden bence yani kitabı okuduktan tabii sonra ki yorum yazsınlar. tabii ki 4'te 4 çözebilecek olanlar da minimum 4'te 2 diyorum yani. İki tanesini hiç beklemeyecekler. İki tane garanti olarak tahmin edebilecekler. Evet. 4'te 0 yapanlar da var. 4'te 4 yapan yok. 4'te 3 yapan da yok. 4'te 2 genellikle insanlar. Ve özellikle de ben çok şeye de dikkat ettim. Hani bazen bu ters köşe yaparak aslında romanın matematiğini bozmak diye bir şey var. Ben hiç Hı hı. matematiği bozmadım. Çünkü ilk yola çıktığımda ben nerede tokat atacağımı, nerede ters köşe Biliyorum. yapacağımı gayet iyi biliyordum. Yolda değiştirmedim. Biliyordum yani ne yapacağımı, nerede ne yapacağımı. Aklıma başka bir beşinci trük gelse zaten koymazdım açıkçası. Çünkü bütün o zaman geçmişimi silecektim. Hiç gerek yoktu. Tadında 4 tane ters köşeyle hem okuyucu şeyde bıraktım, konspiyede bıraktım. Hem de acaba ne olacak diye. Bir de çoğu kişi de romanı bitirdikten sonra da böyle bir iki saat düşündükten sonra biz ne okuduk, ne yaptık, ne oldu, bu ne falan tarzında bana mesajlar yazıyorlar ki buna sen de dahilsin. Bu benim hoşuma gidiyor açıkçası. Çünkü böyle insanları hani giriş, gelişme, sonucu tahmin edecek roman çok var. Ama böyle gidip de ne yaptın sen, ne ettin sen tarzında. Bir de ben tabii senarist altyapısı olduğundan dolayı ben de yazım dilinde de daha çok okuyuculardan aldığım güzel tepki okumuyoruz. Sanki seyrediyormuşuz Evet. hissettiler. Bu çok güzel bir Yüzde duygu. yüz. Çok güzel bir duygu. Sanki film seyrediyorum, kitap okumuyorum, film seyrediyorum yorumları benim açıkçası çok hoşuma gitti. Zaten en Evet. büyük hayalim de bunu dijital platformda 8 bölüm dizi olarak izleyicilere, sadece Türk izleyicilere değil, dünya izleyicilerine seyrettirmek. Kesinlikle bence yakın zamanda olacak. Ben öyle olacağına inanıyorum. Şu Ben de an inşallah zaten değerlendirme aşamasında olduğunu biliyorum. Görüşme aşamasında olduğunu da biliyorum. gizlilik sözleşmesi olduğu için isimlerini Evet. zikretmeyeceğim firmaların ama şu anda görüşmeler var. Bazıları netliğe doğru gidiyor ama tabii gizlilik sözleşmesi olduğundan dolayı ben hiçbir şekilde bir ağzımdan şey Tabii söylememiz çıkartamıyorum. doğru olmaz zaten. Söylemiyorum. Zamanı gelince zaten duyulacak. İsmini nasıl buldun? İsmi de çok enteresan. Yani isim de başlı başına bir ben buradayım diyor. Ya zaten Kiralık Katiller Kulübü. şeyi çok severim. Abdullah Oğuz'u çok severim. Abdullah Oğuz Bey'le de tanışmışlığım var, sohbet etmişliğim var. Ben ona kitabı hediye ettim. O da çok bu tarzı çok seven bir yönetmen ve bu tarzı çok iyi çekebilen bir yönetmen Abdullah Oğuz. Kendisini bana tek yorumu yani romanı okumadım ama isim 10 numara ismi var dedi. İsmi bile dizi olmaya yeter dedi. O da hoşuma gitti açıkçası. O da okuyacak kısmetse. Onun da yorumlarını bekliyorum yani. Birazcık artık senaristlik kısmına gelelim istiyorum. O taraftaki varlığın da çok önemli. Tabii ki geriye dönük bakacak olursak ben bakıyorum çok fazla yapımda gerçekten kalem oynatmışsın ama 2018'den bu yana sektörde senarist olarak yoksun. Yok. Neden bu kadar başarılı bir isim? Neden şu anda bu sektörde değilsin? Şimdi açıkçası ben bu işi zaten yıllardır ilk Asmaç'ı çıkartmamdan itibaren yani ilk dizi yazmaya başlamamdan itibaren hobi olarak başladım. Gerek roman olsun gerek senaryo olsun ben bunları hobi olarak başladım. Ama hobi olarak başlaya bu sanki bu artık hobilikten çıktı. Bayağı çıktı çünkü sonuçta yayınlanmış 8 tane romanım, çekilmiş 8 tane televizyon dizisi, 8 tane sinema filmi. Evet. Profesyonel işler. Bir de benim kafam açıkçası Tuğba böyle şeylere pek ermiyor. Böyle klasik işlere, ana akım işlerini, ana akım dizilerini, 3 aşağı 5 yukarı aynı konular. İşte Doğu'da çekilen diziler, Karadeniz'de çekilen diziler. Konular aynı, kişiler farklı. Benim kafam böyle bir dünyaya ait değil. Hı hı. Ait olmadığından dolayı da ben böyle projelerde çalışmaya başlarsam, yazmaya başlarsam kendi yaratıcılığımı öldürürüm diye korkuyorum açıkçası. Bir de böyle bir şey var. Konular hep aynı. İki erkek, bir kadın, iki kadın, bir erkek. Aşk, yasak Evet. aşk. Zengin Böyle. aile, fakir Aşk, kız yani veya fakir. evler, Aynen. deniz manzaralı evler. Bir evde 750 kişi yaşıyor. Herkes aynı yalıda yaşıyor. Yani bu konu açıkçası
Ya tabii ki insan tabii ki para kazanmak ister ama ben açıkçası hep yapımcılara şey derim. Ben bu işten para kazanmak istemiyorum. Çünkü ben bu işin altından kalkamam. Benim işim değil. İşte Selim bir dene, bir iki bölüm yap. Yok ben girmeyeyim o işleri deyip çoğu kişi de yani Genelde hep bu taleplerle mi ama geliyor şu anda sektörde hep bu talepler mi var? Ben böyle bir hikaye istiyorum diyor. Yani bir sipariş üzerine mi yo senaristle anlaşıyor? ben zaten bana böyle bir siparişe gelseler bir tane şey Hayır yapacağız. diyorsun. Hmm. Ben hayır diyorum. Ben öyle bir dünya yaratamam. Sadece bana ellerindeki projelerle geldikleri zaman bana hikaye yolluyorlar. İlk pilot bölümü yolluyorlar. Okuyorum. Diyorum ki bu bana göre değil. Teşekkür ederim alakasız. İşte senden en azından senaryo yazmasan da senin kafan zehir gibi çalışıyor. İleriki bölümleri çıkartır mısın bize? Ya çünkü belli bir yerden sonra ana akımdaki diziler sıkışıyor. Ne Hı hı. yapıyorlar? Birini öldürüyorlar, başka karakter sokuyorlar. Başka karakteri öldürüyorlar, iki karakter daha sokuyorlar. Yasak aşklar sokuyorlar, iflaslar sokuyorlar, bir şey sokuyorlar. O tıkanan şeyi açmaya çalışıyor ama açamıyor. Açılmıyor. Açamıyorlar. Bu Açamıyorlar. yanlış bir adım mı o zaman? Tıkandığı yerde bitirmek mi gerekir? Tıkandığı yerde bitirmek gerekmez tabii ki. Çünkü sonuçta herkes bu işten para Hı kazanıyor. hı, Herkesin hı hı, emeği var. Tuğba izleyici mutluysa önüne ne koysan seyrediyorlar ya. Anladın mı ne hı. demek istediğimi? Sen mesajı aldın yani. Önüne ne koyarsan istiyorsa yani ben geçenlerde bir ana akımda bir dizi seyrettim. İsmini söylemek istemiyorum. Süre tuttum. Sonra dijitalden seyrettim. 38 dakika dizi salonda 12 kişinin konuşması. 38 dakika 12 kişi ne konuşuyoruz? 8 dakikadan bahsediyorum. 12 tane karakterin o ona laf sokuyor, bu buna laf sokuyor. 38 dakika ne yani? Abi biz ana akımda şöyle bir sıkıntı var. Bir dizi 2,5 saat. 2,5 saat Evet. ben senarist olarak bana verseler Selimciğim bu işi sen yazacaksın 2,5 saat. Ben sonra yapımcıya dedim ki ya ben 2,5 Yaratıcılık. şey yazamam. Ben ne vereceğim? Kız Kulesi mi vereceğim sana? İki tane karakterin birbirine bakışması mı? Arkadan Sezen Aksu müziği mi? Ahmet Kaya müziği mi? De yani 40 dakika bitiyor zaten. Benim çok Evet. sevdiğim bir teyzemin şöyle bir yorumu var. Beni bağlar bu fikirler. Benim şahsi düşüncelerimdir. Bana şey der Selim ana akımda diziyi şöyle seyrediyorum. Dizi başlıyor diyor. Yarım saat seyrediyorum. Sonra mutfağa gidiyorum. İşlerimi yapıyorum. Yemeğimi yapıyorum. Temizliğimi yapıyorum. Sonra ekrana geliyorum. Son yarım saat seyrediyorum. Hiçbir şey Anlıyorum. kaybetmedim. Hiçbir şey kaybetmişim. Ne oluyor? 1,5 saat bir şekilde şişirmek. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Bizde Doğru. ana akımda kötü bir şey. 2,5 saat. Ne? Dijital platformda adam bir saatte çat 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 8 bölüm derdini anlatıyor. Çıkıyor gidiyor. Ya ben o dizileri bizim ana akımda düşünemiyorum açıkçası. Bir sürü tutmuş diziler, Kore dizilerini, Amerikan dizilerini burada uyarlamaya çalışıyorlar. Üçüncü bölümü görmeden, dördüncü bölümü görmeden final yapıyor. Peki bir değişiklik olur mu sence sektörde, Türk dizi ve film sektöründe? Örneğin önümüzdeki 5 yıla bakacak olsan ne gibi değişiklikler öngörürsün? Bilim kurgu çekmeyecekler eminim yani. O konuda mükemmel oluruz yani. Bilim kurgu ya da fictional tarzında bir şeyler çekecekler inanmıyorum. Üç aşağı beş yukarı zaten aynı. Yani ben 5 sene önce de diziler aynı Tuğba. Şu anda da aynı. Ben affedersiniz Zafik yaptığım zaman ana akım dizilerine denk geldiğimde her karakter bağırarak konuşuyor ve ağlıyor. Çığlık atıyor. İsim vermeyeceğim dizilerin. Hep bir bağırarak konuşma, hep bir kendini yerden yere atma, ağlama. Şu halk, Hı hı. ya zaten halk şu anda yani mutsuzuz. Halk olarak çok mutsuzuz. Ben niye böyle mutsuz şeyleri seyredeyim ki ana akımda? Daha beni eğlendirecek işler. Yani daha çok beni o 2,5 saat seyrettiğim zaman beni şeyden uzaklaştırsın. Pahalılıktan uzaklaştırsın. Sağlığım bozuksa sıkıntılarımı 2,5 saat boyunca ben sıkıntılarımı unutmak istiyorum kardeşim. O diziyi seyredip rahatlayıp da hani eski Gülse Birsel'in yaptığı diziler Evet. gibi o yakası tarzında dizilerden bahsediyorum. 2,5 saat ben hiç olmazsa kendime bir serbest alan yaratayım ve mutlu ayrılayım 2,5 saat. Ama ben 2,5 saatte ben gene hala aynı sıkıntıları görüyorum. Bir de karakterlerin tamamı zengin. Denizaltı, deniz manzaralı evler. Kardeşim ben böyle hayatı yaşamıyorum. Ben şöyle yapamıyorum. Zaten insanlar daha çok sıkıyormuş. Bu benim şahsi görüşüm. Ondan dolayı halk ana akımda dertlerini unutacak işler seyretmiyor. 5 sene sonra da aynısı olacak. Adana'da başka dizi çekecekler. Mardin'de, Urfa'da başka dizi çekecekler. Yani hep bir aşiret dizileri gelecek. Hep bir şey gelecek. Başka hiçbir şey yok. Bizde de şöyle bir şey var. Bir dizi başlıyor. Bu kuraldır. Ben de zaten ana akımda son yaptığım dizide de bu işi çok iyi biliyorum. İlk 3 bölüm, böyle bomba bölüm şeydir. Ben onu hep şey derim. Müşteriyi içeri almak. Ben müşteriyi içeri Evet. al. Ayağını bir alıştır. Ayağı alışır ilk bölümde. İkinci bölümde o der. Tekrar gelir. Üçüncü bölümde tamam ben buradan ayrılmayacağım da 4'te 5'te 6'da saçmalarım ben. Sen yine seyredersin. Ana akımı der. Neden saçmalar peki? Artık tıkanır diye mi yani? Ya Tuğba konu yok. Yani hiçbir konu yok. Yani bana son dönem çıkan bir diziyi öve bitiremediler. Bayağı aksiyon, şöyle aksiyon, böyle aksiyon. 2 bölüm seyrettim. Sen aksiyon seyretmedin. Mesela aksiyon nedir bilmiyorsun. Bir adam oturuyor. Godfather misali ona emir veriyor. Bu mudur dedim yani. Bu aksiyondan kastım budur ya. Amerikalı zamanında hit yapmış. Ronin'i yapmış. Aksiyon filmleri onlardır. Ya benim çalıştığım eski dizide zaten benim ayrılma sebebim şeydi. Bir yangın bölümü çekecektik. Proje benim projem değildi. Ben ekipteydim. Çekerken ben proje sahibine dedim ki bak biz yangın bölümü çekiyoruz. Yangın bölümü çok riskli. Şimdi Evet. Amerikalılar çektiği zaman
Backdraft gibi filmler çektikleri zaman alevler, camlar patlar, bir şey patlar, alev yüzüne gelir. Sanki sen ekranda hissedersin. Ben alttan düğün dumanı vererek yangın süsü mü vereceğim dedim yani. Seyirci bunu yemez dedim. Ya dedi Selim'ciğim sen biraz yoruldun dinlen dedi bana proje sahibi. Ben dedim ki ben dinlenmek istiyorum bir daha da gelmeyeceğim dedim ve dediğimde oldu. Düğün dumanıyla alttan verdiler yangın şeyi. Sonra dedim ki bak Ekşi Sözlüğe saat 12 itibariyle en az 500 entry ile girip dalga geçerler dedim ve dediğimde oldu zaten. Hakkıyla çekebiliyorsan bir şey hakkıyla çekeceksin. Ne demek istediğimi anladın mı? Hangi diziydi o? Son yaptım dizi zaten. Şimdi hemen bakıyoruz Google'da Selim Çiprut. Peki yazım aşamasında yazdığın senaryo devam eden bir dizide de senaryoya müdahaleler sık oluyor mu şu anki sektörde? Yapımcılar mesela çok sık müdahale ediyorlar mı? Şöyle Vallahi yapma da böyle yap. şöyle söyleyeyim ben sana. Tabii birebir içinde olduğum için bize verilen işte ben kitap yazmayla senaryo yazmanın arasındaki en büyük fark bu. Ben kitap yazarken kimse bana karışamıyor. Ben istiyorsam dünyayla ayı çarpıştırırım yani evreni yok ederim kimse bana karışamaz. Şunu şöyle yapma, bunu böyle yapma. Bu karakter bunu demez, bu karakter şöyle yapmaz. Artı reytinglere bakıyorum, reyting şeylerine, saatlerine. İşte şu karakter daha çok reyting alıyor, bu karaktere daha çok yüklen. Bu karakterin komedisini köpürt tarzında müdahaleleri geldiği zaman o senaryo artık senaristlerin elinden çıkmıyor. Yapımcıların ne istediklerini artık Manipülasyon, evet. halkın ne istediği. Halk diyor ki işte şu sahnelerde gülüyor kardeşim. Şu karakterin şeylerine birazcık daha köpürt diyorlar. Senaristler de mecburen köpürtüyor. Şöyle bir şey söyleyeyim. Hiçbir senaryonun, ana akımdaki dizideki hiçbir senaryonun da hani sete girdikleri zaman giriş, gelişme sonucu belli değil. Girişi vardır, gelişme olabilir. Sonuç Allah ne verdiyse yani. Ne demek istediğimi anladın mı? Hiç sonu belli değil. Nereye götürürse gidiyor. Yani hiçbir noktası falan yok. Buna roman uyarlamaları da dahil. Hiçbir roman uyarlamasına sadık kalmıyor. Onu nasıl değerlendiriyorsun? Şu anda çok gündemde olan bir romanın dizileştirilmiş hali dijitalde izleyiciyle buluştu. Aman Allah'ım yani Ben herkes açıkçası her an onu konuşuyor. ya Nasıl o dizi yorumluyorsun? ben kitabını da okumadım. İsmini vermeyeyim dizinin. Zaten belli hangi dizi oldu ama bir iki bölüm falan seyrettim. Ben bu bana göre değil dedim. Teşekkür ederim ama güzel prodüksiyon yapmışsınız. Emeğinize sağlık dedim ve bıraktım diziyi. Çünkü bana göre değil. Ben çok daraldım seyrederken. Tamam prodüksiyon çok iyi. Zaten şu an Instagram'da, sosyal medyada o filmin müzikleriyle gönderiler yapıyorlar. Artık o şarkıyı duymaktan da sıkıldım, bıktım. Bir de bu şey çok enteresan. O dizi için bile ülke ikiye bölündü. Çok sevenler, bu ne diyenler. Ya ortası yok. Mesela Lost'u herkes sevdi. Ne demek istediğimi Evet. anladın mı? Evet. Final Breaking bölümünde Bad'i. Evet. yani Breaking Bad. Yani mesela ben şöyle bir şey söyleyeceğim. Hiç de gocunmam. Bu konuda da dürüstüm. Bana sorarsan Kiralık Katiller Kulübü'nü bana yabancı dizilerle kıyaslar mısın? Yani hangi Evet. dizilere tarzında bir soru sorarsa ben de sana derim ki Dexter'la Breaking Bad karışımı derim. Birebir yani. Sen Doğru. Evet. biliyorsun. Doğru. Dexter'la Breaking Bad. Bitti. Dünyada Doğru. iki tane fenomen almış muhteşem dizinin tadımlık bir noktalarını alıp Evet. ama tabii ki imitasyon falan değil. Çünkü Amerika'yı bir daha keşfetmeye gerek yok. Alakası yok zaten hikayenin onunla. Yani Amerika'yı Kesinlikle. bir daha keşfetmeye hiç gerek yok. Ama kalite anlamında çok doğru. Çok doğru bir kendi kendini de iyi gözlemlemişsin hani ortaya ne çıktığını. Ya ben zaten Evet. gözlemliyorum. Ben yola çıktığımda zaten o ikisiyle yola çıktım. Ya sadece felsefeleri olarak. Şimdi Dexter felsefesini biliyorsun. Evet. Breaking Bad Hı hı. felsefesini biliyorsun ama oradaki Evet. olaylarla buradaki olaylar arasında alakası yok. Evet. Dexter neydi? Şimdi tekrar zaten Dexter kaç sezon? Efsane. Dexter neydi? Kötü adamları öldüren, seri katilleri seri katili diye geçiyordu. Katil bir adam Dexter. Kötü adamları öldüren. Breaking Bad neydi? 8 ay ömrü kalan bir adamın çocuklarına, ailesine Evet. para bırakmak için ticaretine girmesi. İkisini Evet. kombinledik. Al sana Kiralık Katiller Kulübü. Ya bu kitapta da böyle bir şeyler yok ya. Hiçbir şekilde Evet, evet. zaten hepimiz karşıyız. İzleyici, dizi izleyicisi, televizyon izleyicisi, dijital izleyicisi artık o da ayrışıyor herhalde. Kötü senaryoyu nasıl anlarız? Yani bu berbat bir iş hiç. Yani vakit kaybetmeye değmez. Kötü senaryo diye bir şey var değil mi? Yoksa kötü yapım mı var? Senaryo muhteşem ama bunu öyle bir çektiler ki berbat ettiler mi diyorsunuz? Nasıl Yani bir durum? aslında kötü senaryo diye bir şey yok. Yani bir kötü senaryoyu bile muhteşem, iyi bir yönetmenin eline verdiniz mi ondan muazzam iş alırsınız, muazzam verim alırsınız. Nasıl? Nasıl? Ama yazıyor orada senaryo, onu oynayacak oyuncu. Ama şimdi öyle bir çekimler yapar ki bazı insanlar Evet, çekimlere hasta şey olur. Tav olur. Ben mesela oradan alıyor, oradan şey yapıyor, oradan geçiş yapıyor. Senaryo ne kadar kötü olursa çekim çok önemli. Artı senaryo kötüyse, zaten kötü bir yönetmenin elindeyse 20 dakika dayanabilirsen o senaryo Allah ki ona şükredeceksin. Ne demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Ve bir senaryo zaten direkt gerek sinema filmi gerek dizi olsun. Dizide ilk bölümdür.
Sinema filminde de ilk yarım saattir. İlk yarım saatte izleyiciyi aldın, tavladın, içeri aldın. Yoksa 31. dakikada seyirci sinemada elinde telefonlarla oynamaya başlıyor. Aynısı televizyondaki diziler için de geçerli. Yani O ilk bölüm zaman dijital okey. risk mi? Şimdi televizyonda bir diziyle anlaşırken yani yapım şirketi işte bir diziyi kanalda yayınlayacak, izleyiciyle buluşturacak. Birinci bölümden pilot bölüm hadi 3 bölüm çekmiş olsun stokta. Zaten Bir stoklu risk üç bölümü alıyor. giriyorlar. Çok Evet ya ciddi da bir şey. şöyle bu bir risk değil mi? Zaten ona şey diyorlar. Stokluyorlar 3 bölüm. Stoklamak Evet. zorundalar zaten. Öncelikle zaten yapım şirketi senaryodan, tabii yapım şirketlerinin ilişkileri bambaşka özel kanallarla. Önceden senaryodan işi götürüyorlar. Hı Senaryodan hı. işi sattıktan sonra kaslarını söylüyorlar. Okey biz bu işe varız diye. Sözleşmeyi imzaladıktan sonra çekime başlıyorlar. 3 bölüm anlaşma zaten, onlar kendi aralarında anlaşma yapıyorlar. Ama ben o anlaşma detaylarını tam olarak bilmiyorum ama stoklu Evet. çekmek zorundalar. Çünkü ilk bölümde dizi şey yapabilir. Patlarsa hemen pat 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 devamı gelecek. Sonra dediğim gibi 3. bölümden sonra belki senaristin de olsun, başka oyuncuların da aklında olsun. Zaten senaryo baştan sona değişiyor. Çoğu Çok dizi büyük bir risk. ay şimdi şöyle bir şey var. Şimdi yurt dışında diziler ilk sezonda final yapan diziler var. Yani bir sürü dizi var ilk sezonda final yapan. Ama dijitaller olsun, kanallar olsun bu diziye sonuna kadar şans veriyorlar. Kardeşim Hı bitir hı, diyor. hı hı. Yani bitir. Yani kötü bir dizi, güzel reyting almadık ama bitir. Seninle helalleşelim diyorlar. Bizde öyle bir şey yok. Bizde 3. bölümde final yapan diziler var. 3'te 4 reklam arası final yapan dizi var. Zor bir iş. Özellikle ana akıma dizi yapmak hem maddi hem manevi olarak yapımcıya çok büyük sıkıntı veriyor. Ana akım böyle. Şimdi bir de Ana işin dijital kısmı var. Çok kaliteli ama henüz keşfedilmemiş yapım var dijitalde. Zaman zaman ben de keşfediyorum. ya Bu nasıl benim gözümden kaçtı diyorum. Oradaki kriter ne? Oradaki alınan risk ne? Şimdi orada risk yok aslında. Şimdi orada gidip de şimdi A plus yapımcılar zaten önden flört ediyorlar dijitallerle. Hı hı. Anlaşıyorlar, el sıkışıyorlar. Bundan ben 6 bölüm yapacağım, 8 bölüm yapacağım. Hatta 2 bölüm pilot bölüm ve 2. bölüm senaryosu karşı tarafa veriyorlar. Kimleri kullanacağını anlatıyorlar. El sıkıştıktan sonra prodüksiyona giriyorlar. Ama şimdi şöyle bir şey oluyor sözleşmede. Eğer dizi tutarsa tırnak işaretinde 2 sezonda yapacağım. Dizinin mutlaka zaten seyirci de şey seviyor. Ben mesela şahsen bana 6 bölümde 8 bölümde derdini anlatsın çıksın, ben bir daha o diziye bulaşmayayım kardeşim. Ben böyle dizileri daha çok seviyorum. Mesela Netflix'te His and Hers diye bir dizi var. O da çok güzel bir polisi. O da ters köşe. Çok güzel bir ters köşe. 6 ya da 8 bölüm olması lazım. Derdini anlattı bitti. Okey. Mutlu ayrıldık. Ama şimdi bizde yerli dizilerde mutlaka dikkat et. Bizim yerli dizileri mutlaka 2. sezonu yapıyorlar. Evet. Tutulsun tutulmasın. Bir de dijitalle yaptığın anlaşmada da işte para konuştuğun zaman, maddiyatı konuştuğun zaman zaten o şeyi tahsil ediyorsun. Sonra ben sana dizileri vereyim, sonra bakalım sevecek misin, ediyor musun? Zaten yapımcı kendini sağlama alıyor onunla sözleşme yaptığı zaman. 5 liraysa 5 lira alacağını biliyor. Ama şimdi bazı yapımcılar da var. Mesela yurt dışında çoğu kişi bilmez. La Casa de Papel İspanya'da patlamış bir dizidir. Kötü patlamış bir dizidir. Kimsenin yüzüne bakmadığı bir dizidir. Netflix'in daha yeni çıkmaya başladığı anda çok cüzi paraya Evet. alıp yayınladıkları ve bizim Casa de Papel işte biz böyle diziler falan değil. Abartılan bir, yani bence güzel bir dizi ama belli bir sezonları güzel. Çünkü artık sezonlar uzadıkça Evet. Sıkıyor. sıkıyorsun yani. Biz Lost'u 10 sezon seyrettik. Sonra herkes Türkiye ikiye ayrıldı. Böyle final mi olur? Sonra arkadaşım dedim ki kardeşim otursaydın sen yazsaydın o zaman dedim. Dedim onun hikayesi var çünkü sana çok güzel bir örnek verdim. J.J. Abrams bu dizinin yapımcısı Lost'un. Bunlar Evet. yola çıktıklarında kardeşim biz bir yola çıktık. Allah kerim sonra ne olursa. Baktı dizi patladı. Son sezonda J.J. Abrams Malibu'da yanılmıyorsam yazlığı var. Senaristleri aileleriyle orada 1,5 ay tatil aldı. Kardeşim biz bir şey yaptık. Nasıl temizleyeceğiz diye toplantı yaptılar son sezonu. Onun toplantısı yaptılar. Çünkü sonu belli değildi Lost'un ve orada bir karar verdi. Bana sorarsan güzel bir final yaptılar. Ama çoğu kişiyi tatmin etmedi. Dediğim gibi özellikle roman uyarlamaları çoğunun zaten sonu belli olduğu için sıkıntı olmuyor. Ama böyle Lost gibi, Dexter gibi sonradan yaratılan Breaking Bad gibi dizilerin sonu bir şekilde yol nereye götürürse orada bitiriyorlar. Bir senarist nerede bitirmeli? Bunu biz nasıl anlayacağız? İzleyici gözüyle de soruyorum. Bir senarist karşımda olduğu için de soruyorum. Hikaye nerede bitmeli? Artık çünkü dediğin gibi lastik gibi Ulan uzuyor. soruyu ana akım için mi soruyorsun yoksa dijital için mi soruyorsun? Ona göre cevap vereceğim. Ana akım için. Ana akımda hikaye bitmez. sadece Bitmez. sadece kanal girip bitireceksiniz derse o zaman biter. Çünkü bitmez. Ya bazı dizilerde isim vermeyeceğim. Eskilerde yani Dawson Creek özentisi bir dizi yapılmıştı. Belki hatırlarsın. Evet. Başında ölen karakteri geri getirdiler yani.
Hatırlıyor musun? Bu nasıl mümkün? Hayır, hatırlamıyorum çünkü ben o diziyi hiç sevmezdim, izlemiyordum da. Yani Birkaç şimdi bölüm belki ismini izlemişimdir. zikretmeyelim. Ölen karakteri geri getirdiler ya birkaç bölüm sonra. Böyle bir şey var mı ya? İnanılmaz. Ya işte senarist işte dediğim gibi adamlar istedikleri gibi at koşuyorlar. İstedikleri gibi affederse özel hayatında sıkıntı yaşayan karakteri öldürüyorlar. Onun yerine çıkartıyorlar, başkasını sokuyor. Sokma başkasını. Zaten yurt dışında şey var. Bunu çok güzel yapıyor. Grey's Anatomy'nin senaristi başarılı bir kadın. Her sözleşmesinde, Shonda Rhimes'dan bahsediyorum. Her oyuncunun senaryosunda kardeşim ben seni istediğim zaman istediğim bölümde öldürürüm. Öldürürüm seni yani. Öyle sözleşme yapıyorlar oyuncularla. İstediği bölümde Aa, tabii. Onların sözleşmesi öyle. İstediği bölümde öldürür. Çünkü hep biz okuyoruz ya sette ya yönetmenle sorun çıktı, yapımcıyla sorun çıktı. evet. Yapımcıyım ben seni öldürüyorum bitti. 3. bölümde kafana göktaşı düşürürüm öldürürüm seni yer. Bitiyor bunlar da. Amerikalılar öyle. Bizde özel hayatı sıkıntılı diziden çıkar. Tamam çok duyarlı bir milletiz ama biraz fazla da duyarlıyız. Bazı şeyleri de overrated, bazı şeyleri de abartıyoruz. Bazıları hemen direkt linç ediyoruz. Linç kültürü bize çok güzel. Çok iyi çalışıyor. Evet. İsmi lazım değil. Yurt dışında çok ünlü bir oyuncu. Şu anda Kıbrıs'ta çalışıyor. Kevin Spacey. Biliyorum, evet. Kevin Spacey gibi Evet. bir adam. Yani adı çıktı, mahkemeler, adamın sinema hayatı bitti. Şu an Kıbrıs'ta şarkı söylüyor. Bu kadar kolay değil bir oyuncu böyle silmek. Bizde işte bir dizide kötü bir sosyal hayatından dolayı diziden çıkartıyorlar. Onun yerine başka karakter koyuyorlar. Yani hiç koyma. Yani zaten bayılıyorlar dizide adam öldürmeyi zaten. Bir dizi var. Her sezon 5 kişi ölüyor. 6 kişi geliyor diziye yani. Ne demek istediğimi anladın mı ya? Seyirciye de birazcık salak yerine koymak gibi geliyor bana. İzleyici nasıl anlayacak? Çünkü bazen hakikaten oluyor. Bu geçiyor yani. Örnek vereyim Yani bu sana. kadar da değil dedirtiyor bazı Sana, yapımlar. sana çok güzel bir örnek vereyim mi? İsmi Lütfen. lazım değil. Bir diziden vereceğim ama adını söylemiyorum sadece. Biz anlayacağız zaten. Söyle bakalım. Anlarsın. Çok zengin bir aile. Karı koca bunlar. Kocası çok zengin. Kadın Japonya'ya gitmek istiyor. Kocası diyor ki ne gerek var Japonya'ya gitmeye. Bankadan kredi çekiyor kadın. Kredinin 3. taksini ödemedikten sonra yalıya 5 milyon dolarlık Evet. yalıya haciz geliyor. Abi Japonya seyahati ne kadar kardeşim yani anladın mı? Böyle bir saçma. Aynı dizide kızı kaza geçiriyor. Annesinin herhalde muhtemelen öyle bir karakteri zaten pasaportu yoktur. Varsa da vardır. Kızı bir kaza geçiriyor. İsviçre'ye hastaneye gidiyor ve anne bir gün sonra İsviçre'ye gidiyor. Senin pasaportunda da yani bir Schengen İsviçre vizesi de var. Yani ne kadar zengin olursa olsun İsviçre sana vermez o vizeyi. Ben de seyirci olarak dedim ki benim gibi kafası çalışan adam sen benimle dalga mı geçiyorsun derim yani. Şimdi senin sorduğun sorunun cevabı bu ama seyircilerimiz o kadar hayatından mutlu ki hiç önemli değil onlar için. Anladın mı? Tabii. Evet. Herkes mutlu. Herkes mutlu. Boşver kimse o kadar takılmaz. Ne verirsen söyle. Çünkü adam diyor ki ben Cuma günü şunu bekliyorum diyor. Cuma günü saat 9'da 12 arası hayat duruyor onun için. Çünkü ben o diziyi seyrediyorum. Salı günü 9'da 12 arası ben bu diziyi seyrediyorum. Bitti. Yani kadınlar için ya da başkaları için mutluluk bu şu anda. Kimse gidip de aman benim salak yerine koydu, salak yerine koydu, şu yerine koydu. Yok öyle bir dünya. Ne demek istiyorum anladın mı? Ana akımda öyle bir dünya yok. Ana akımda öyle bir dünya yok. Herkese ne verirsen hoşuna giderse seyrediyor. Yani çok güzel bir pazar aslında. Evet. Ya kimseye de bak aşağılamıyorum yanlış anlama. Ne verirsen sen sordun ya ne saçmalamaya başladı. Hiç önemli değil saçmalamaya başlaması. Yani birdenbire kapı açılsa uzaylılar girse umurunda değil yani. Onlar o diziyle mutlu olsunlar. Hep ben derim Türk halkının en büyük mutluluğu futboldur. Artık zaten son dönemde de o futbolu da elimizden almaya başladılar. Adamlar pazartesi, salı, çarşamba kahvelerde konuştukları tek konu futboldu. Şimdi neredeyse birbirlerini linç edecekler. Senin maçta şu hata, bu maçta şu hata, hakemler sayesinde, şunun sayesinde, federasyon sayesinde. Çok eskiden adamlar futbola birbirine takılırız, keyif alırlardı. Artık o da kalmadı. Para kazanacağım bile bile sevmediğim bir işi niye yapayım? Bir de sevmediğim bir işi yaptığın zaman tatmin olamam. Ben mutlu olamam. Kendi yarattığım şeyleri ortaya çıkarttığımda, romanları ortaya çıkarttığımda, bilmem filmleri ortaya çıkarttığımda diyorum ki bunlar benim çocuğum, ben bunlar. Babaları benim diyorum ama gidip de başka bir şekilde bana teslim edilen başka bir şeyi bazı projeler geldi biz mahvolduk, sıkıştık nasıl çıkacağız diye zamanında bir iki diziden benden yardım istediler. Ben onlara çıkış yolu gösterdim. Öyle de bir 8 bölüm daha gittiler. Şimdi ismini söylemeyeceğim. 8 sadece yani sıkıştılar artık. Dedim ki ben size açayım duvarı buradan yürüyün. Sonraki bölümde de başka bir duvar açtım. Bir de buradan yürüyün. Sizi 8 bölüm daha götürdüm. 8 bölüm götürdüm. Öyle mi yaptılar? Yaptılar mı? Birebir uyguladılar mı? Evet. Bir bakıma yaptım onlara. Senaryo doktorluğu yaptım yani. Emergency butonlarınız var mı senaristlerin? Her daim yanı başında, kafasında bir yerde olan
Böyle olursa şöyle olur, şöyle olursa şöyle olur. Hep bir emergency butonu var mı? Bende o buton yok ya. Benim öyle bir emergency durumum olmadı şimdiye kadar fazlasıyla. Ama öyle bir şey Ya var. olursa? Benim içgüdüsel olarak benim de sıkıştığım noktalarda direkt kendi hamlelerimle sıyrılabiliyorum. O emergency'leri aşabiliyorum. Ama çelişmeden değil mi? Yani ana hikayeyle Tabii çelişmeden. tabii. Ana hikayeyi bozmayacağım. Sonra yani bir gün diyecek ki ana hikaye niye dokundu, niye bozdun diyecek. Ne demek istediğimi anladın mı? Bir şekilde. Evet. Ama hiç böyle senin dediğin gibi bir case'im olmadı. Böyle ama Hmm. emergency bangır bangır alarm çalıyor. Ne yapacağım Selim falan muhabbet. Hadi şeylere Hı sığınaklara hı falan hı. öyle bir sıkıntı yaşamadım şimdiye kadar. Sadece yazdığım bir senaryo vardı mesela. O çok enteresandı. Süpür diye bir film yaptım ben. Komedi filmi. Hı Dünyada hı. çekilen ikinci ya da üçüncü curling filmi. Curling bir kış sporudur. Bu buzda yuvarlak bir tane kaya fırlatırsınız, onu süpürürler. Dünyada Hı hı. yapılmış bir curling filmi ve Türkiye'de ben o senaryoyu yazdığım zaman ben yazdığım bütün sinema filmlerim ben kendi şeylerimdir benim, kendi hikayelerim. Hayal dünya. Hı hı. Benim kendi hayal dünyam. Ben yapımcılara onu kabul ettirdim. Ben şey yaptım. Gidip de bana bir yapımcıdan gelip de şöyle bir şey yaz dediğinde ben yazmadım. Hepsi Hı benim kendi hı. hikayelerim onların. Ben o süpürü yazdığım zaman acaba Türkiye'de curling pisti var mı yok mu ne olur ki zaten kimse çekmez falan derken gerçekten bir tane benim gibi deli bir kadın çıktı ben bu işi yapacağım dedi ve şansa da o sene Türkiye'de ilk Kocaeli'nde curling pisti açıldı ve filmi orada çektik. Oyuncuları da Türkiye'nin ilk curling lisanslı curling oyuncular ve bana da Curling Federasyonu kuruldu Türkiye'de bana da plaket verdiler. Güzeldi yani. Biz bu filmi peki beyaz perdede mi izledik? Beyaz Yoksa Perde sinemaya geldi. O zaman dijitaller beyaz falan yok. perdede. Beyaz Perde'de izledik. Bir de şöyle de bir sıkıntı var. Benim genellikle bu yapım şirketlerinde en çok karşılaştığım muamele şu. Bakıyorlar Selim Çiput ne filmler yapmış. Ayakta Kal, Çılgın Dershane. dershane 280 bin gişe. Ayakta Kal 240 bin gişe. Süpür 50 bin gişe. Yapımcı ne diyor? Bu adam gişesi olmayan senarist diyor. Ona niye iş yazdırayım diyor. Böyle kafalar var yani. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Ben bunlarla Kıstas bu mudur yani? Böyle bir ben, şey mi ben, var? ben, ben bu kafalardan o 2010'lu yıllarda çok çektim açıkçası. Halbuki şimdi benim o filmi yaptığım yapım şirketleri B eksi C artı diyeyim ben size. Senin firman A Plus'sa zaten ben senden daha iyisini yapacağım. Daha iyi bir şeyle Tabii. bana o fırsatı verirsen benim yeteneğimi gör. Sen benim gişeme bakma ki kardeş. Benim gişem tabii ki önemli. Türkiye'de hep başarı gişeyle ölçülüyor. O Bu gişeyle takipçi sayısı gibi. Sosyal medyaya dönersen aynı aynen, şey. aynen Değil öyle mi? yani. Benim şeyim yok ki. Ne kadar gişe yaparsa film o kadar iyidir, o kadar başarılıdır. Türkiye'de bu gerçek. Biz Selim Çiftlik'te niye iş verelim? Ya ben bu adamlara muhteşem bir tane şey götürsem bile benim en çok sevdiğim komedi filmlerinden bir tanesi Dumb and Dumber, Salak ile Avanak. Bu film hiç yazılmamış. Dünyada hiç kimse yazmamış ama Selim Çiftlik Dumb and Dumber'ı ben yazıyorum ve o yapım şirketine götürüyorum. Gerçekten komik bir senaryo. Ne kadar komik olsa da Selim Çiftlik gişesi olmayan senarist biz bu filmi niye yapalım? Ben bunlarla çok karşılaştım. Ya Çok kara iyi liste anladım. Tuğba kara liste. Gişesi olmayan senaristlerde kara listede ilk 4 numaradaydım yani. Ne demek istediğimi anladın mı? İnsanlara bir fırsat vereceksin. Senaryo bile okumuyorlar. Yani niye? Çünkü Selim'in gişesi yok kardeşim. Ben onun senaryosunu niye okuyayım? Kardeşim okuyacağın senaryo yarım saat 45 dakikanı vereceksin. Belki ben sana altın madeni sundum. Million Dollar Idea diye bir şey var. Milyon dolarlık fikir. Belki ben sana bir şey getirdim. Şimdi mesela bu Kiralık Katiller Kulübü de öyle. Milyon dolarlık Evet. fikir. Ama o kadar insanlar tembel ki kitaba bakıyor 357 sayfa. Ben bunu nasıl okuyacağım? Sen bunu bana bir hikayesini anlatıp 5 sayfada yazar mısın diyen adam var. Ben yazamam sana 5 Aynı sayfa. etkiyi vermeyecek zaten. Ben sana Yani 5 bir sayfada zahmet ne yazacağım? oku. Oku yani. Evet. Artı Evet. işte Bir de sen yok. zaten ekipler kuruluyor bunlar için, bu iş için. Bu bir şekilde bunu çok profesyonel firmalar benim bildiğim kadarıyla sen tabii sektörün Ya içindesin ama hani yerine getirin. benim zaten şu anda görüştüğüm prodüksiyon şirketlerinde zaten ekipler okudular, Evet. değerlendirdiler. Ben zaten onlarla şu anda bir kontak halindeyim. Eşleştiği zaman zaten daha zikredilir isimleri falan. Ekipler raporluyorlar. Ona göre zaten yol haritası sonra belli oluyor. Böyle bayağı yürüyor şu anda o işler bende. Yani bayağı Kafanda kastın var mı? Her senaristin kafasında bir kast olur mu? Yazarken daha o kast oluşur mu var yoksa var var hayır? var var Vardır bende değil mi? var tabii var. Yani şimdi Ben zikretmiyorum. biliyorum gerçi de Sen biliyorsun tabii. söylemeyeyim. Var. Söylemeyeyim. İnşallah o kast yani Ya şimdi müthiş şöyle bir şey, olur. ben onu yazarken üç aşağı beş yukarı tabii kafamda canlandırıyorum tiplemeleri. Bunlar uygun mudur, değil midir diye. Yapımcı önce şeye sorar senariste. Kardeşim sen yazdın da sen kimi hayal ettin diye sorar. Sorarlar mı her zaman? Soruyorlar. Ben de Hmm. gidip de Betül karakteri için Scarlett Johansson'u düşünüyorum falan demiyorum tabii ki. Benim de hepsi karakterim var. Onlara söylersin. Sonra onlar sana diyor ki işte pahalıdır, bütçesi pahalı, şurası pahalı, burası pahalı. Alternatiflerle gelir. Hangisi sana, yani şimdi iyi bir yapım şirketi böyle gelir. Çünkü sonuçta bu benim kafamda zihnimde yarattığım karakterler bunlar. Uygun mu uygun mu? Kimyası uyuşuyor mu uyuşmuyor mu? Ama en sonunda da şey diyor kardeşim yani money talks parayı ben veriyorum.
sana ne diyorlar genellikle. Türkiye'de final böyle oluyor. Yani oyuncunun parasını ben veriyorum. Ben istediğim oyuncuyu da getiririm. Sana ne diyorlar. Yapacak da bir şey yok yani. Süregelen bir dizin var ana akımda ve bir anda yapımcı dedi ki başrole bay bay ama öldürme. Başka bir yolu var mı mesela? Başrol oyuncusu gidiyor, gönderiyoruz ya da sen onu bir şekilde yok et kardeşim dedi. Ne yaparsın? Ölmeyecek mi? Ölmeyecek. Erasmus'a gitsin yani. Yurt dışına iş teklifi alıp şirket kurmaya yollarım yani. Nereye yollayayım? Yani adam ölmeyecek. Yurt dışında bir şekilde iş kuracak. Yurt dışına taşındırırım. Eğer bir de karakterin altı doluysa, çoluğu çocuğu falan varsa ya da bir kızı bir çocuğu varsa yani biz karar verdik. Yurt dışına gidiyoruz. Karakterleri helalleştiririm yollarım yani. Bir bölümde bunu yapabilir misin? Yaparım. Ne bir bölüm? O 5 dakikada yaparım. Çok büyük sıkıntı. Ay benim için. Ben yollarım canım. Çok Direkt. büyük. Sen öldürmeyeceksen yurt dışına yollarım. Nereye yollayayım yani? Kötürüm yapamam, bir şey yapamam. En güzeli yurt dışına yollayacaksın. Nereye yol? Yurt dışına gidecek. İşte kızı da okuyacak. Ben de kızımın yanında kalacağım diye Amsterdam'a gidiyorum. Bilmem Barcelona'ya gidiyorum. Helalleşir karakterlerle. Havaalanında şey yaparsın, kat yaparsın sahneyi. Oradan el sallarlar. Uçağa biner gider yani. Bitti bu kadar. Öldürmek en güzeli zaten. En kolay yani. Birbiriyle alakasız iki ismi birbirlerine aşık et dediğinde ya ama hiç alakaları yok ve hiçbir şekilde hani olma olasılığı dahi yok. Hiçbir şekilde kurgulanmamış bu kafada dahi. Bunu nasıl yaparsın? Aşık olsunlar dedi. Ya zaten şimdi şöyle bir şey var. Ana akımda bir kere kural bir aşk. Aşk olacak. Şart yani. Aşk olmayan dizi yok. Dijitalde de yerli dizilerde aşk olmayan dizi var mı diye düşünüyorum. Ben pek fazla yerli dizi seyretmedim ben gerçi de. Şimdi kural bir. Mutlaka var bir kenarında Ya köşesinde. şimdi bana Var, yarın var. öbür gün bana dijitalde diyecekler ki Selim'ciğim kiralık katiller kulübü 4 dörtlük hikaye. Eli ayağı basıyor. Çok iyi fikir. Orijinal fikir. Ya ama bir çekincemiz var. Hayırdır diyeceğim. Ya bunda aşk yok. Aşk yok. Ne demek istiyorsun aşk yok? Aşk koyalım. Dur. Ne aşkı? Ben sana daha bir şey anlatayım. Ya Asmaça benim hayatımda yazdığım ilk romandır. Benim bir arkadaşımın bana akıl vermesinden dolayı yazılmış bir romandır. Şöyle, ben kendi hikayelerimi senaryolaştırırdım Tuğba. O dönemde benim 12 ya da 13 tane senaryom vardı. Uzun metraj film senaryosu. Bir arkadaşım dedi ki bana, ya Selim hikayelerin o kadar güzel ki, senaryoların çok iyi. Sen bunları niye romanlaştırmıyorsun dedi bana. Ben de arkadaşıma dedim ki kardeşim ben en son romanı 92 yılında San Jose'deyken Madame Bovary okudum. Hayattan soğudum. Ne romanından bahsediyorsun? Derken sonra iyi fikir geldi. Senaryolarına baktım. Ben bunlardan hangisini romanlaştırayım derken Asmaça'da karar kıldım. Ama Asmaça'nın senaryosunun adı Fanatik'ti. Fanatik olarak geçiyordu. Asmaça'yı ben romanlaştırdım. Tabii ki oradaki yazım dilimle şimdiki yazım dilim arasında da bayağı bir evolution falan var şimdi. Onu da inkar etmeyeceğim. Şimdi Masterpiece Kiralık Katiller Kulübü Masterpiece. Bundan daha iyisi Evet. benim için yok açıkçası. Hem kurgu olsun hem Hep yazım. üstüne koya koya ilerledin aynen. Bundan önce de şey de öyleydi. Sana bir sır vereceğim de öyleydi. Kiralık Katiller Kulübü de öyleydi. İkisi de çok orijinal fikirler. Sonra ben bunu roman çıkartınca ben yayın evi tarafından dolandırıldım. Çok ciddi rakamlar sattım ben Asmaç'ı. Yani 35 bin 40 bin civarlarında Asmaç'a sattım. Ben telif ücretlerimi almadım. Bana telif ücretleri ödenmedi. Üstüne bir de bana dava açıldı. Düşünebiliyor musun? Neden? Çünkü ben sözleşmeyi feshettim o yayın eviyle. Yayın evi sahibi dedi ki ben Selim'e paralarını ödüyordum. Gerekçeyle fethetti. Bana o zaman parasıyla 40 bin lira para. Benim 40 bin lira bana ödeyecek adam benden 40 bin lira tazminat davası açtı. 8 sene sürdü Tuğba davam benim. 8. Sonuçlandı mı? Beraat ettim. Bir virgül koyalım. Hani şu anda hiç okumamış olanlar, Asmaça ile ilgili bilgisi olmayanlar için Asmaça sevgili Selim Çiprut'un ilk romanı. Az önce de söylediğin gibi. İlk roman. İlk çocuğum öyle diyeyim ben sana. İlk çocuğu, ilk romanı ve aynı zamanda çok sattı. Yani öyle böyle değil. Gerçekten ya, o dönem herkes DNR'da bile 2,5-3 ay boyunca ki DNR'da bestseller Evet. olması için belli bir şey reklam yapman lazım. Orada bile ilk 10'da 5. 6. falandım yani. Hep zaten Türkiye'de yönetmen ve adamları vardır. Yapımcı ve adamları, yönetmen ve adamları. Yani bir projede yönetmen değişirse direkt senaristler de değişir. Çünkü yönetmen kendi senaristlerini getirir. Bu da böyle bir kuraldır. Genelde Türkiye'de böyle. Ben hep böyle şeylere denk geldim açıkçası. Bana denk geldi ama şu an hala sistem öyle mi çalışıyor bilmiyorum açıkçası. Özellikle roman uyarlamalarında yarın öbür gün böyle bir teklif gelirse, çok ciddi bir teklif gelirse senaryo mutfağında ben olurum. Başka kimseye de o mutfağa sokmam açıkçası. Zaten ama saçma olur zaten. Senin yazdığın bir kitap zaten senaristsin. Yani birçok eseri ortaya koymuş bir isimsin. Hani yeni sektöre girmiş bir isim de değilsin. Dolayısıyla şimdi Kiralık Katiller Kulübü'nü baz alacak olursam senden daha iyi bunu kim senaryolaştırabilir diye düşünüyorum. Bence hayır ya en iyi sen. Senin hayal dünyan zaten. Zaten senaristsin. Çok saçma olur hakikaten.
Ama işte şimdi şöyle bir şey. Yapımcıların kendi senarist adamları var. Kendi grupları var. Yıllar önce birkaç tane, iki tane yaşça büyük abla vardı. Bütün dizileri o ablalar yazıyordu. İsimlerini hatırlarsın. O Yaprak Dökümleri, Aşk-ı Evet. Memnular. Aynı ablalar yazıyordu yani. O işi başka kişiler yazamaz mıydı? Yazardı. Ne demek istediğimi anlatamıyorum. Yapımcı diyor ki benim adamım Tuğba, benim adamım Selim. Ben Ama Aspaça'nın şimdi şurada da haklı değillermiş şu anlamda. Ben tabii bilmiyorum, içinde değilim ama hani referans alıyorlar, hani bitmiş ve güzel tamamlanmış, izlenmiş bir işi hani temiz teslim etmiş. Bu sıkıntısız, hani iyi kalem. Ben bir daha çalışırım bununla ona bakışı lafım değil yok mi? zaten. Ona lafım yok zaten. Ona Nasıl lafım. öteki noktaya varıyor? Şimdi benim lafım şu. Şimdi sonuçta benim bir şeyim var. Affedersin. Benim senarist özgeçmişim olmasa, ben hayatımda senaryo yazmasam, senaryo nasıl yazılır bilmesem, sadece roman yazsam, bana gelip de böyle böyle bir senden roman hakkında Tabii. O sanıyorum. senin için Ama geçerli değil. Evet. senariste başkası olacak dediğim zaman eyvallah derim. Ben sonuçta senarist kapasitem yok ama böyle bir işte bana geldikleri zaman kardeşim ben zaten bu işleri senaryo yazarak başladım. Senaryoyu ben Tabii. gözüm kapalı yazıyorum. Gözüm kapalı. Hele Hele ki kendi kitabın yani. ben kendi kitabımı ağlattırırım yani. 8 Daha bölümde. iyi kim anlatabilir? Bence Daha hiç çıktı kimse var. Ben anlatamaz. O içindeyim evet. zaten romanın. Ya ben atıfım yani. Ne demek istediğimi anladın mı? Ben yeri Evet. geliyor Atıf'ım, yeri geliyor Levent'im, yeri geliyor Çağlar'ım. Fazla spoiler Ya ben vermeyelim. bu Evet. adamlarla evden çıkınca şey diyorum Tuğba acaba bugün Çağlar'larla Levent'lerle oturup bir kahve mi içsem falan öyle yani birazcık şizofreniye dönecek ama o dünyaya girdiğinde kendi dünyanı yaratıyorsun onların içindesin. Ben bundan önceki sana bir sır vereceğim romanında Neil Goldberg diye bir karakter vardı. Karakterlerin tamamı Amerikalıydı orada. Ya ben kalktım Nil'le buluşacağım, yemek yiyeceğim falan. Öyle yani kendi dünyam, bambaşka bir dünya yaratıyorsun. İşte yazarlık böyle bir şey. Ekstradan dünyalar yaratıyorum ve kendimi o dünyalara ait hissediyorum. Bu da çok enteresan. Hissediyorsun. Evet. Sana bir sır vereceğimde bir arkadaşım yorumu şuydu. Yakın bir arkadaşım. Abi dedi sana bir iyi bir kötü eleştirim var dedi. Dedim iyi olan ne dedi. Önce iyi söyledim. Abi müthiş hikaye. Sonunu hiç beklemiyordum. Ters köşe oldum. Zaten sana bir sır vereceğim bir. Kiralık Kanserler Kulübü 2. Yani finaline hiçbir kimse finalini bilemedi. İkisinin de. Evet. Peki kötü haber ne dedim? Abi dedi sanki kitap şey gibi duruyor dedi. Mesela bir Dan Brown'un romanı ya da başka bir yazarın romanı Türkçe'ye çevrilmiş gibi duruyor dedi. Dedim sebebi ne dedi? Bilmiyorum dedi. Abi dedim sebebi karakterin Amerikalı olması Hmm. olabilir. Muhtemelen de. Abi dedim ben Neil karakterini Hüseyin mi yapayım dedim abi. Babasını 9-11'de kaybetmiş bir adamın hikayesini ben Türkiye'de nasıl uyarlayacağım dedim. Olmaz. O da Olmaz olmaz. abi Evet. dedim. Yani şimdi alışmamış hayatlarda böyle bir şekilde Hüseyin koyamam. 9-11'de babayı kaybetmiş. Zaten belli bir kültür, örf adetleri olan bir çocuğu. Ben Türkiye'de yapamam öyle bir dünya yani. Kendi dünyamı kuruyorum. İşte dediğim gibi sana roman yazdığında bana kimse karışmıyor. Ben istediğimi yazıyorum. Sana bir sır vereceğim. Çok iyi bir yayın evine gitti önce. Tamam mı? Çok iyi bir Hmm. yayın evine gitti. Bana rapor geldi. Çok beğendik. Biz bunu basacağız. Ama sonunu değiştireceksin. Efendim dedim. Sonunu da değiştireceksin. Ne önerirsin dedim. Sonunu şöyle şöyle yaparsan biz bu romanı basarız dedi. Düşündüm dedim. Sonunu böyle böyle yapmayacağım dedim. Sonu benim bitirdiğim gibi bitecek. O zaman basmıyoruz dedi. Editöre dedim. Sen hayatında kitap yazdın mı dedim. Yok ben hep editörlük yapıyorum. Zaten aynı yerde oturmaya devam et. Sen bu kafayla hiçbir şey de yazamazsın dedim. Bir de öyle kapattım telefonu yüzünden. Anladın mı ne demek istediğimi? Ama haklısın. Evet. Öyle yani sen niye karışıyorsun benim dünyama? Fikri verebilirsin ona laf etmem. Ama kitabın sonunu ben değiştirdiğim zaman bir kendime ihanet ederim. İki Evet. okuyucuya ihanet ederim. Okuyucu da diyecek ki bana affedersin de Tuğba öyle bir son önerdi ki ben okuyucu olsam Selim Çıpıt hani bayağı bir giydiririm Selim Çıpıt'ı. Sen benimle bu kadar dalga mı geçtin? Bu kadar ben okuttum beni heyecanımı zirvede tuttun. Böyle bir final yapmak kalemine ya neyse sen ne demek istediğimi anladın. Böyle bayağı giydirirlerdi. Hiç gerek yok. Karışma bana ya. Bırak istediğimi yazayım. Peki yine senaryoya dönecek olursak, Türk izleyicisi herhangi bir senaryoda mutlu sona mı daha çok reaksiyon gösteriyor yoksa acı sonu mu talep ediyor? Yani hangisini seviyoruz biz senin bakış açında? Bir senarist bana bunun yanıtını versin istiyorum. Soruyu Selim Çıpıt'a da soruyorsun. Yani Selimciğim sen mutlu sonları mı yoksa be böyle bitmemeliydi mi tercih ediyorsun tarzında bu soruyu bana mı soruyorsun yoksa Türk izleyicisi profil olarak mı sana cevap veriyorsun? Türk izleyicisinin Çünkü profili. ikisinin de cevabı farklı olacak. Anladın mı? İkisinin de cevabını istiyorum o zaman. Türk izleyicisi mutlu son seviyor. Yani Mutlu eller son mu seviyoruz biz? tabii canım. Aa, Tabii. Mutlu son. Eller havada. O onunla evlensin. O çocuğunu alsın. O kucağına alsın. Biz mutlu son seviyoruz. Türk halkı mutlu son seviyor. Ben sen? sevmiyorum. Ben sevmiyorum. Yani ben mutlu son derken kötü son da sevmiyorum. Ama Çarpsın mı yani böyle bir? öyle bir son olsun ki benim romanlarıma da öyle bir son veriyorum ki
Bu sonun da bir başlangıcı olacak sinyali veriyor. Kiralık Katiller Kulübü'nde de öyle, biliyorsun onu. Evet, Ne demek istemiyorum ama yani kötü bir son. evet. Mutsuz son değil ama öyle bir son ki Ters hazırlıklı köşe. olun, o sonunda bir başlangıcı olacak. Civan'ın Senelerce üçüncüsü niye gelmedi? Gelecekti. kuyucular başı ve dediler 3'ü bekliyoruz diye. Civa da aslında Evet, maçından sonra en çok satan serimdir benim. Yani o konuda da pek fazla mütevazı olamayacağım. O da çok iyi bir polisiye. Tam böyle evet. Amerikan karakterleri, Türk karakterlerinin harmanlandığı ve dünyada yapılmamış bir iş olabilecek bir polisiye. O tam bir polisiye. Bir seri katil, bir FBI Türk ajanı. Yani o çok çok güzel bir iş. 2'yi yazdım. 3'ü de ben yazdım. Kafamda yazdım ama sana bir söyleyeceğimi yazdıktan sonra dedim ki ben bir daha kitap yazmayacağım ya dedim. Ben ne yazacağım dedim. Ya, uğraşamayacağım dedim. Sonra ne olduysa işte uğraştım yani. Hiçbir zaman büyük konuşma. Şimdi Hele bundan sonra hiç konuşma. Şimdi bundan sonra o benim şahsi fikrim, tap işim benim. Hem dilim olsun, hem anlatım tarzım olsun, hem kodusu olsun, hem finali olsun. Yani yazar Selim Çiprut değil de John Grisham olsa bestseller'dı. Öyle diyeyim ben sana. Türk karakterlerini çıkartayım, yazayım. Betül tümünü değiştir Barbara diye yapayım. Tuğrul tümünü değiştir Teddy diye yapayım. Yediririm yani. Çocuk her ülkenin kendi karakteriyle özleştirecek bir hikaye. Zaten en büyük hayalim de inşallah dijitali yaparız. Türkiye'de bu iş patlar. Yabancı izleyici de seyretsin istiyorum. Sonra yabancı Evet. ülkelerden desinler ki Uyarlanacak ama bu biliyorsun değil mi? Yani ben bir inşallah. okur gözüyle söyleyeyim. Tabii sen Vallahi zaten öngörüyorsundur da. ben aslında öngörmek tabii ki güzel bir şey. Şöyle öngörüyorum. Hikaye buna çok müsait. Çünkü Türk örf Evet. adetleri yok. Şimdi bunu acaba Türk örf adetlerine bizde şey var. Hediyesini aldık mı şey diyoruz. Bunu acaba Türk örf ve adetlerine nasıl uyarlarız? Uyarlarız. Evet. Şimdi bu hikayeyi aldık mı İspanya'da bizim bunu nasıl İspanya örf adetlerine uygularız diye bir şeyin yok. Direkt kopyala Yok. yapıştır yani. Hikaye aynı. Yani İstanbul'da geçmeyecek. Madrid'de Özgün. geçecek. İngiltere, Evet. Londra'da geçecek. Sadece karakterin adını değiştireceksin. Okazyon. Cinayetler bile aynı olsun yani. Ne demek istediğimi anladın mı ne? Eşi benzeri olmayan bir hikaye ve çok etkileneceksiniz. Gerçekten çok etkileneceksiniz diyorum. Kiralık Katiller Kulübü için bir de şu cümle zaten aslında çok şeyi özetliyor hikayeye dair. Özellikle de bu cümleyi kitabı bitirdikten sonra da arkada yazan cümleyi bir daha böyle bir okuduğunuz zaman hop puzzle'ın son parçası yerine oturmuş oluyor. Kaybedecek hiçbir şeyleri ve kazanacak çok şeyleri olanların sürükleyici hikayesi. Yani kaybedecek bir şeyiniz yok öyle düşünün. Ve az önce Selim'in programın başında söylediği o teklifi düşünün. Gerçekten güzel hikaye. Yani Eline sağlık. mütevazı olamayacağım. Gerçekten güzel hikaye. Yani eli kolu eli ayağı Maşallah. bu işte bir şekilde uyarlamak isteseler başka senaristlere teslim etse benim gözüm arkada kalır. Gözüm arkada kalır. Bana Evet. yani bir de işin bir de açıkçası ekonomik tarafı var Tuğba. Şöyle bir şey. Ben roman haklarını tabiri caizse 5 liraya satacağım. 2 sene, 3 sene boyunca ben onlara yapacağım. Onlara kanalize olacak. 3 sene boyunca roman. 3 sene içinde çektin çekmedin hiç önemli değil. Hakları 3 sene sonunda çekemezse sana geri dönecek haklar. Şimdi elin kolunu bağlıyor bu bir. Ben hakları 5 liraya Evet. satacağım. Ama bu işi teslim ettiği senarist o işten 45 lira kazanacak. Böyle bir dünya yok. Yani ben kendi altın madenimi başkasına işlemesi için vermek istemiyorum açıkçası. Zaten bu iş için açıkçası iki bölümü senaryo olarak hazır. 2 bölüm ben hazırladım. Şu anda hazır 2 bölüm olarak hazır yani. Şimdi haftaya gitsinler, sete girsinler, çeksinler yani. Maşallah. 8 Maşallah. bölüm, 8 bölüm zaten Tuğba. Gidip de yani uzatmayacağız bu işi. 8 bölüm. Uzat derlerse Uzat derlerse sen zaten biliyorsun nasıl uzayacağını biliyorsun ya. Sen roman okuyan biri için bir tane cümleyi söylemeyeceğim. O cümleyle zaten ikinci sezon evet. diyeceğim yani. Evet. İkinci sezon Evet. da bambaşka bir konuyla gelecek. Konu bu olmayacak. Hmm. Onu da kurdum. O da hazır yani bende anladın mı? Bir 15-20 sayfa o matematiği kurdum ben. Şimdi son zamanlarda dünya çapında da Türk dizilerinin acayip izlendiğini, özellikle bu dizilerin sosyal medyasından da zaten görüyoruz. Gerek oyuncuların sosyal medya hesaplarından. Ya inanılmaz bir furya da oluştu. Bunu nasıl değerlendiriyorsun? Neye göre izlenirlik oluşuyor? Yani ben bu yapımı yurt dışına pazarlarım. Ya bu bir pazarlama stratejisi mi? Yani Evet, evet. doğru çalışan bir pazarlama yöntemi mi? Yoksa iş çok mu güzel? İş çok güzel değil. Ne demek istediğimi anladın mı? Yani işin çok güzel olduğundan dolayı değil. Onlar hikaye seviyorlar. Türk oryantal folk şeyini seviyor. Türk kafasını seviyorlar. Zaten izleyen gidip de bazı ülkelerdeki A+ insanlar seyretmiyor zaten. Eğitim derecesi pek fazla yüksek olmayan insanlara daha çok hitap ediyor bizim dizilerimiz. Ben öyle düşünüyorum. Breaking Bad seyreden adam seyretmiyor. Bizim
günü reyting rekorları kıran diziyi seyretmez. Ne demek istediğimi anladın mı? Şey der, bu ben nasıl bir dünyadayım der. Bu nasıl bir dünya der yani. Ama belli bir seviyedeki adamlardan bahsediyorum. Tabii alt zümre seyreder. Amerikalıların hiçbiri bizim dizileri seyretmiyor. Onu çok iyi biliyorum. Çünkü oturup da 2,5 saat bir dizi seyretmez Amerikalı. Kardeşim ben 55 dakikada ilk bölümü seyredeyim kalkıp gideyim. Ama bizimkiler ne Hiç yapıyor? değişmeyecek mi bu peki? Ana akımda özellikle. Bu süre, bu Tuğba kaygılar. şöyle bir şey söyleyeyim. Kaygı olayı değil. Tabii bak en başından söylüyorum. Emek, zaman, her şeye saygım var benim. Dizileri, yerli dizileri, ana akım dizilerini rencide etmiyorum. Sadece kendi fikrimi söylüyorum. Seyretmeleri için bir sebep yok. Ben onlara konu vermiyorum. Konu vermiyorum. Subject yok. Konu yok dizide. Lost. Uçak düşüyor. Adada 25 kişi. Hayatlarını merak ediyorum. Dexter. Adam loser bir tane adli tıpta çalışan polis ama adam dosyada araştırıyor. Seri katilleri öldürüyor. Seri katili seri katili oluyor. Seyrediyorum ne zaman yakalanacak diye seyrediyorum. Doğru mu? Hmm. Ben şimdi burada neyi seyredeceğim? Yani ben neyi seyredeyim? Sonraki bölümde ne olacak? Uzaylı istilası olacak? Yalıya mı düşecek? Neyi seyredeyim ki? Bak, dizi ilerlemiyor zaten. Konu da yok. Yani Amerika'daki genellikle sinemada veya romanlardaki Amerikalıların söylediği çok güzel bir fikir vardır. Golden idea, altın fikir. Altın fikir yok bizim dizilerde, ana akımda. Altın fikir yok Tuğba. İki tane erkek bir kadına aşık, bir kadın iki erkeğe aşık. Ona eski sevgili, ona kanka oluyorlar. Ona eski sevgilisi, onu ayartmaya çalışıyor. Bu mu? Bu mu bizim dizimiz? Altın fikir falan yok. Bunu adam Dexter seyreden, Breaking Bad seyreden, Better Call Saul seyreden adamlar ya beni linç edecekler ama benim fikrim o yani. O, altın fikirle geliyor kardeşim adam bana. Bu Altın fikir kitap bir altın fikir mesela. Ve senaryosu da öyle olacak zaten. yani altın, Ee, bence öyle. Değişik bir fikir, altın bir fikir. evet. Yani Kesinlikle. şeydeki gibi. Şeyin fikri de mesela çok altındı. Ben o çok beğendim. Testere filmi de mesela ben Hı müptelasıyım. hı. Testere felsefesi bambaşka. Serisi. Hı hı. Hepsini seyrettim. Çok güzel bir seridir. Fikir çok güzel yani hayattan orada da şey diyor. Hayattan keyif alamayan adamlara ceza veren bir Mesajı var yani. mesajı Derin var. de bir mesajı var. Evet. O daha bir şiddet. Tabii de bizim kitabımızda şiddet yok. Temiz her Evet. şey. Bizde temiz. Çat 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 temiz. Kan yok bizde biliyorsun. Kan yok, kesme yok, içme yok, silah yok, hiçbir şey yok yani. Ama çok şey var. Evet. Çok şey var. Gerçekten öyle. Yani gerçekten çok şey. Şeyi de açıkçası yani linç edilmek istemem de benim şahsi görüşüm beni bağlar. Ben bizim ana akıdaki dizilerin hiçbirinde ben altın fikre ait hiçbir şey bulamıyorum. Her dizide de ben bunu oturup da yapımcılarla da tartışırım. Şu bölümde ben senin The Hit filminden şu sahneyi gördüm. Bir tane dizide bir numaralı Hı. jüri ya da iki numaralı jüri. Clint Eastwood'un son filmi. Film çok iyi bir film. Ben o filmin hikayesini bizim yerli dizide gördüm. Ve reytingi olan bir diziye senarist bunu atmış. Senaryonun içine, dizinin içine film atmış. O filmle de 4-5 bölüm götürdü ya. Böyle bir şey var mı? Sonra ben bizde yaratıcılık var mı? Yok kardeşim bizde yaratıcılık. X dizisini seyrederken The Hit filmini görüyorum. Adamın oturuşunda bile Marlon Brando, Godfather gibi oturuyor. Konuşması bile öyle. Bu mu yaratıcılık? Yok. Emeğe saygım var. Okey. Ama yaratıcılık yok. Ben seyretmiyorum. Ya sırf sinirlerim bozulsun diye seyrediyorum ana akım dizilerini. Öyle diyeyim ben sana. Sinirlerim bozuldu yani. Peki çok iyi bir oyuncu, çok berbat bir senaryoyu o yapımı devleştirebilir mi? Yoksa tam tersi de olabilir mi? Yani berbat bir oyuncu müthiş bir senaryoda devleşebilir mi? Yerli oyuncudan bahsediyoruz, yabancı oyuncudan bahsediyoruz. Yerli yerli. Yerli de pek öyle bir oyuncu yok. Yeteneksiz bir oyuncunun iyi bir senaryoyu köpürtüp patlatma ihtimali ben Türk sinemasında ya da işte dizi sektöründe öyle bir oyuncu olduğuna inanmıyorum. Bizde prensipleri var oyuncuların. Şunu oynamam, şunu oynamam, şunu oynamam. Adam gidiyor yani Heath Ledger'la Jack Evet. Gyllenhaal filmini biliyorsun. İsmini söylemeyeceğim yani adamlar. Film çekiyorlar. Ben oyunculuğuma bakarım diyor. Bizimkiler yok. Bunu oynamam, şunu oynamam, şöyle yapmam, böyle yapmam. Bunu protesto ediyorum. Bundan dolayı bu role girmem. Yok öyle bir dünya. Rol seçemezsin sen. Seçersin de yani gidip de böyle şey oyuncu dediğin her şeyi oynar. Gerçekten oynar. Al Pacino adam her türlü rol oynadı yani. Nazi oynadı, şeyi oynadı, eşcinseli oynadı, bunu oynadı. Bir sürü rol oynadı yani. Peki. Sektörü bayağı konuştuk. Kulaklar çınlıyordur herhalde Kulaklar sektörde fena açıldı. tanıdıklarının. Bana kapılar artık sonuna kadar açıldı. Sevmeyenlerim arttı. Olsun, sevenlerin çok ama bir şey olmaz. Olsun o zaman. Dengeye bile gelmemiştir daha. Bildiğim yoldan hiçbir şey şaşmak da istemiyorum. Bildiğim doğru yol yaratmak. Güzel şeyler yaratmak. Sevmediğim işlere altında imza olması istemiyorum. Sırf ekonomik olarak para kazanacağım diye. Çünkü bir işi severek yapmak istiyorum. Severek yaratmak istiyorum. Ondan dolayı da istedikleri kadar kapıları kapatsınlar. Ben bu işi hala ilk seninle konuştuğumuz gibi hobi olarak yapıyorum. Yani hala hobi olarak bir amatör olarak bu işleri yapıyorum ama amatörün altında da çok gizli şeyler var. Ben hala amatör yazarlık yapıyorum Tuğba, anladın mı ne demek istediğimi?
Belki de bu işleri yazmayı daha çok sevmeye itiyor beni amatör olarak yapmamı. Profesyonel olarak yapsam bu kadar belki sevmeyeceğim. Çünkü o zaman para kazanma endişen olacak. Sonuçta ben ticaretle uğraşıyorum. Zevk olarak yazıyorum ama sırf profesyonel olarak. Sabah akşam bir şeyler yaratayım, şu yapımcıya gideyim, kapısında yatayım, senaryoyu vereyim, kas direktörüyle konuşayım, şununla konuşayım, olmasın, geri dönsün, yazmaktan nefret edeyim. Profesyonellik, yazarlık Türkiye'de senaristler hak çok ettiği mutluyum. rakamları kazanıyor mu? Yani burada bir şey var mı? Senin Yani eleştireceğin bir nokta var mı? benim eleştireceğim şimdi şöyle bir şey var. Ben şimdi rakamları zikretmeyeceğim. Evet. Ama işte ben de Sena 1'e üyeyim. Senaristler Birliği Derneği'ne üyeyim. Belli bir Hı hı. sürede bize şey gelir, kaşesi gelir. Hiç fena değil kaşeler. Özellikle dijital dizilerde kaşeler gayet iyi. Ama yurt dışındaki meslektaşlarla karşılaştığımı yani hiç iyi değil. Ama Türkiye standartlarında gayet iyi bölüm başına kaşeler ödeniyor Türkiye'de. Öyle Ama mi? tabii ama diye cümle devam ediyor. Ama o kaşeleri sana yapım şirketi verecek mi? Sıkıntı o. Orada yazar rakamın %30, %40 aşağısına verebilir. Bazıları tam verebilir. Bazıları belki daha fazla da verebilir. Bilmiyorum. Böyle bir pazarlığa daha girmedim ama hani böyle asgari senarist kaşeleri işte Tretman grubundaki, hikaye grubundaki ben Evet. kaşeleri bende var hepsinin. Yazılı olarak biliyorum 3 aşağı 5. Gayet de iyiler. Gayet de güzel kaşeler var. Eğer o zaman onları göz önüne alarak anlaşıyorlarsa şu anda Türkiye'de senaristler iyi kazanıyor diyebiliriz. En azından ana akımda, değil mi? Kazanıyor tabii ana akım. Ana akımda gayet güzel kazanıyorlar. Buna inanıyorum. Yani ne kadar aldıkları tabii ki bütçeleri falan bilmiyorum. Artı bir de yazdıklarından sonra kaç hafta sonra ya da kaç gün sonra bunları tahsil ediyorlar onu da bilmiyorum ama güzel paralar alıyorlar. Bir de senarist grubu da şey var. İşte hikayeci var, tretmancısı var, diyalogçusu var. Sadece bir kişiyle sınırlamayacaksın senaristi. Senarist grubu var. Hı hı. Nereden baksan 4 ya da 5 kişiden oluşan işte bir grup hikaye yazar, biri tretman yazar, biri diyalog yazar. Herkesin ayrı şeyi var. Hepsi bir kişiden çıkmıyor. Tabii bu bütçe oradaki kişilerin yaptığı işe göre bölünüyor. İşte Tresman'ın ne olduğunu açıklayalım izleyenler için. sahne sahne filmdeki mesela 70-80 sahnedeki sahnelik bir film yazmışsak orada diyalog olmadan sahne sahne işte şu sahnede Selim odaya girer, Ayşe ile konuşur, Ayşe ile tartışırlar, sonra Ayşe ile şöyle yaparlar, Ayşe kapıyı vurup çıkar tarzında sahneyi anlatmak, sanki seyirciyi anlatmış gibi Narrative gibi, diyalog değil mi? vermeden Evet. anlatmak. Evet. Senaryoda da orada Selim diyaloğu, Ayşe diyaloğu tamamen jestlere, efektlere kadar her şeyi vermedir. Tretman sadece sahnedeki duyguyu ve konuyu verir. Bazıları her şeyi ben alayım diyor. Tretmanı da ben yazarım, diyaloğu da ben yazarım, senaryo da ben yazarım. Ne oluyor? Ötekilere başka insanlara şey açmıyor. Şey gibi düşün, her şeyi ben yiyeyim. O da öyle de bir dünya yok. Şimdi öyle olunca her şeyi de ben yazarsam da sapıtıyorum. Çünkü bir tane kadına bir günde İsviçre'ye yollayabiliyorum yani. Demek istediğimi anladın pasaport olarak. Yapım şirketleriyle böyle flört ediyoruz falan. Birazcık belki sert bir tabir olacak ama vizyonu olan adam yapar. Ben sana öyle söyleyeyim. Vizyon lazım bu işi yapacak. Şimdi ben hep aynı şeyleri yapıyorum. Bu sefer bu iş güzel iş. Ben birazcık da vizyonumu çıkartayım. Ben de çıtayı biraz yükselteyim. Selim'cim hadi gel Segment buluşalım. olarak, evet. Durum bu yani. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim Sevgili canım. Selim Çiprut'u ağırladık. Eğer bu video, bu program hoşunuza gittiyse lütfen beğen tuşuna basın. Kanala abone olmanızı özellikle rica ediyorum. Yorumları bekliyoruz tabii ki. Kitabı okuyanlardan özellikle yorumlar bekliyoruz. Hepsini değerlendirecek sevgili Selim. Çok teşekkürler. Hayırlı Ben uğurlu teşekkür ederim. olsun. Sağ ol canım benim. Görüşmek üzere. İnşallah Görüşmek üzere. sana sözüm var Sette zaten. buluşuyoruz. Kısmetse zaten dizi olursa setin ilk günü settesin yani. İnşallah. Kafamdaki kasla güzel bir fotoğraf çektirirsin. %50 İnşallah. Çok tutarsa teşekkür ediyorum. rica ederim. Görüşmek üzere.